Merhabalar. Uzun zamandır kadınlar matinesine gitmek istiyordum. En sonunda denk getirdim. Ve işte kadınlar matinesindeyiz. Aydın'da Fibartur'un Zincirlağan Oteli'nde böyle perşembe günleri kadınlar matinesi yapıyorlarmış. Ben de Instagram'da gördüm, arkadaşıma attım. O da gidelim mi dedi. Dedim olur. Kişi başı 500 lira, böyle gördüğünüz bir tabak, gün tabağı gibi, bir de çay verdiler bize. Şansımıza o gün 2 tane gelinimiz vardı. Farklı 2 gruptu. Kızlar kadınlar matinesinde bekarlığa veda partisi yaptılar. Bence çok mantıklı. Evet, evet, oturmaya mı geldik? Hadi yandan. Açık konuşmak gerekirse bu kadar eğleneceğimizi düşünmemiştim. Melike ile bayağı kurtlarımızı döktük. Yalnız tek dezavantajı şuydu, çok sıcaktı mekan ya. Gerçekten hani klima vardı ama yetersizdi, bayağı ter döktük. Hani göbek atmaktan da geriye kalmadık. O ayrı bir şey. Burada içeride sıcaklayınca dışarı çıktık. Biraz size mekanı göstereyim dedim. Sanırım en sevdiğim kısım burası olabilir. Işıkları falan kapattılar, böyle loş bir ortam ayarladılar. Şarkıları da ona göre seçtiler. Bir yandan bağıra bağıra şarkıları söyledik, bir yandan dans ettik. Hani çok eğlenceliydi bu kısım, ben çok sevdim. Hem eğlendim hem de acayip şekilde deşarj oldum. Gerçekten mük bir ortamdı. En son küçükken falan gitmiştik böyle kadınlar matinesine. Teyzem benim yurt dışında yaşıyor. İşte Türkiye'ye geldiği zaman Aytepe'ydi sanırım. Aytepe'deydi o zaman. Gazino vardı. Oraya gitmiştik böyle. Şimdi 32 yaşında tekrar nasip oldu. Böyle bir ortama gelmek zaten ölmeden önce yapılacaklar listesinde vardı. Yani benim listemde vardı. Bakalım, bir sonraki hedefim de böyle bir hamama falan gitmek. Tabii yapabilirsem onu da. Kaç bardak çay içtim bilmiyorum. Bayağı 4-5 bardaktan aşağı içmemişimdir herhalde. Hatta Melike ikinci termosu istedi. Çünkü ilkinde çok güzel demlememişler. Demi pek yoktu. O yüzden ikinci termosu istedik. Efendim, yıkılmadım ama ayakta da değilim versiyonuyla oturduğum yerden ben hala da eşeğe devam ediyorum. Tabii dans etmeye etmeye hamlamışız bayağı. Bir noktadan sonra Melike de ben de artık oturmak zorunda kaldık. Çünkü hani vücudumuz artık yoruldum ben sinyali veriyordu. Yani sıfır beklentiyle gittiğim yerden gerçekten çok memnun ayrıldım. Belki de beklentim olmadığı içindir. Eskiden kadınların böyle toplanıp gün yapıp işte kısırlarını, böreklerini, çöreklerini, keklerini yedikten sonra göbek attıklarını şimdi daha nedenini anlıyorum. Yani acayip böyle stresiniz böyle uçup gidiyor üstünüzden. Böyle kafanız dağılıyor, rahatlıyorsunuz. Bence bu birkaç ayda bir böyle tekrarlanması gereken bir aktivite olmalı. Beyler, baktınız karınız veya sevgiliniz sizi böyle çok sıkmaya başladı veya kendisi çok streste falan. Ya hanım veya aşkım, sen bir kadınlar matinesine mi falan gitsen, böyle bir kafan dağılır falan deyip gönderin onları. Gerçekten iyi gelecek onlara, emin olun. Bu kısa videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.